Yeniden merhaba. Bugün sırt ve boyun bölgesi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kalp bölgesine ve kalbin enerji merkezine karşılık gelen sırt bölgemiz, duyguların yükünü taşımak için yeterli gücünün olup olmadığının cevabına karşılık gelir. Temel ihtiyaçlar ve varoluşun en temel yapısı, hayatı kavrama, anlama yetimiz, bu boyun omurlarıyla çok bağlantılıdır. Kendini savunmasız hissediyorsan ya da birinin seni yargıladığını, eleştirdiğini veya incittiğini düşünüyorsan burada rahatsızlık yaşayabilirsin. Bu biraz da insanın kendini korumak için kabuğuna kapanma eğilimini de gösterir. Çünkü boyun omurları tamamıyla kendini ifade etme kapasitesiyle ilgilidir. Üst sırt bölgesini tutan 7 tane omur vardır. Ve bunlardan ilki Atlas adı verilen başa destek görevi üstlenen bir sütun gibidir. Atlas'ın hikayesini bilirsiniz. Atlas, Yunan mitolojisinde Titan soyundan gelen birisi olup, Titanlarla Olimpos Titanlar arasında yaşanan iktidar savaşının sonunda gök kubbeyi taşımakla cezalandırılmıştır. Bu mitolojik dayanakla da tıpta kafatasını taşıyan ilk omura Atlas adı verilmiştir. Kaygı şüphelerin seni yiyip bitirmesine izin veriyorsan ya da bir kişiye ya da duruma çok fazla yoğunlaşıyorsan, yani kısacası bir şeye çok kafa patlatıyorsan, kafatasında enerji birikir ve Atlas bu yükü taşımakta zorlanır. Eğer düşüncelerinde inatçıysan, olayı ya da durumu tüm açılarıyla görmeyi reddediyorsan, sert ve katı bir düşünce tarzı benimsemek de boyun tutulmasına sebep olur. Zaten bu yükü taşıyamayan Atlas faaliyetini durdurarak sana tepki verir. Amacı boyun omurunu paralize ederek sana bir dur demektir. Dur ve geri bir adım at. Olaylara da daha geniş bir pencereden bak ve zihnini açık tut. Belki de kendin için daha toleranslı, daha huzurlu ve daha rahat bir hayata adım atma zamanın gelmiştir. Biraz daha aşağı indiğimizde C2 geliyor. Başın hareketliliğini sağlayan görev ona düşmekte. Yine eski fikirlerden kurtulmak, eski fikirlere saplanmak, kendine ve diğer insanlara acımasız düşünceler, eleştirel bakış açısı veya sürekli endişelenmek bu şekilde bu bölgenin sertleşmesine sebep olur. Böyle bir duruma sahipsen artık kişiliğinin derinlerine inmek ve benliğinin özüyle buluşmak zamanı gelmiştir. Kendine şu soruyu sorman belki işini kolaylaştırabilir. Derinlerde yaşadığım, duygularımı ifade etsem ve buna izin versem ne olur? Üçüncü boyun omuru ise hiç kimseye güven duymaz ve hiçbir omurla işbirliği yapmaz. Eğer her şeyi ben hallederim diyorsan ya da kendine acıyıp nasılsa yapmazlar, nasılsa dinlemezler, nasılsa beni anlamazlar diyorsan buralarda sıkıntı yaşıyorsundur ya da yaşayacaksındır. Enerji burada birikir. Çünkü sürekli başkalarına değerini ispat etmek zorunda hissetmek ya da onların kendini değerli hissedeceğin sözler söylemesini beklemek oldukça yorucu bir eylem. Ve hiçbir zaman da gerçekleşmez. Bekledikçe kimse söylemez ve aslında değerlilik duygusu senin içeriden hissetmen gereken bir duygudur. Bunu hissetmediğin müddetçe hiç kimse sana bunu söylemeyecek. Aslında kimse birine rağmen ya da biri sebebiyle değerli ya da değersiz olamaz. C4, C5 ve C6 biraz daha aşağıda tiroid hizasında yer aldığı için tiroidin çalışmasıyla ilgili önemli bir yere sahiptir. Burada duyguları, fikirleri, üzüntüleri ifade edemiyorsan, iletişim kanalların sanki kapanmış gibi hissediyorsan bu bölgede sorun yaşarsın. Bu öyle birikir ki bazen boğazında bir düğüm, sanki nefes alamıyormuş hissi, boğazını sıkıyorlarmış gibi hissedersin. Denge ve adalet arayışı çoktur. Hatıralara, geçmişe tutunma, soruna odaklanma, çözüm bulmada güçlük çekme veya tam tersi bunları dışa vurmak yerine herkesten ve her şeyden kaçma isteği yoğunlaşır. Tavsiye almam, kimseyi dinlemem, etrafıma duvar örerim. Veya başka bir yoldan kendi ihtiyaç ve isteklerim değil de onların ihtiyaç ve isteklerine göre şekil alırım. Yani ben kendime yardım edemem. Bir başkasının yardımı olmadan bu durumdan kurtulamam. O yüzden de bu insanların yüklerini öyle çok sırtlanır ve o kadar çok fedakarlık yaparsın ki kendinden eser kalmaz.
Halbuki hayatının üzerinde güç sahibi olan tek bir kişi vardır, o da sensin. Nefesi bile sen alıyorsun, bir başkası almıyor senin adına. Bunu bir anlayabilsen, böyle yapabilsen hiç sorun yok. Uçakta bile oksijen maskesini önce kendine, sonra çocuğuna diyorlar. Boşuna demiyorlar. Sen kendine bile yardım edemezken, kendini birinci sıraya koyamazken, kendini yok ederken yok olduğunun farkında değilsin. Son boyun omuru eğer doğa kanunları ile uyum içinde yaşarsan ve en bilge yerin olan bedeninin mesajlarını dinlersen düzgün bir şekilde çalışır. Tam tersine başına gelenler yüzünden kendini suçlamak, diğer insanların senin yerine karar vermesine izin vermek, kendini savunamamak, haksızlığa uğramak gibi ya da kendini sürekli sıkışmış halde hissetmek, buradaki enerjinin yoğunlaşmasına, ağrılara, sorunlara sebep olur. Mesela kendini ailesine adayan ama bunun ağırlığıyla ezilen insanların 7. omurla ve buna bağlı organlarla muhakkak sorunları vardır. Çünkü sürekli kendi diğer insanların mutluluğundan sorumlu hisseder ve bu zamanla ağır bir yüke dönüşür. Bunu ben en çok seyahate veya işe giden babası tarafından, annesi ya da ailesinin emanet edildiği çocuklarda görüyorum. Veya ki bu en çok olan, küçük kardeşi sen onun ablasısın veya abisisin diye emanet edilen kişilerde görüyorum. Zamanla bu onun görevi oluyor, hatta ilerleyen yaşlarda bile hala o komut çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla senin 1 ton yük taşıma kapasiten varsa 10 ton yük taşıyorsun ve bir noktada patlıyorsun. Burada yardıma ihtiyacım var deyip yardım istemek ve insanlara hayır demek, işgüzarlığı bırakmak en önemli anahtar davranış biçimidir. Şimdi meditasyon ve olumlamalarla biraz buraları şifalandıralım. Bu olumlamaları 21 gün yaptığınızda size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi tüm duygularınla temasa geçmeni istiyorum. Ve yaşadıklarına sahip çıkmanı, her neyse olduğu gibi sahip çıkmanı istiyorum. Ve onları izle. Tıpkı gökyüzünde uçan kuşları izlediğin gibi. Duyguların akışını, enerjisini hisset ve benimle birlikte içinden tekrar etmeye başla. Yaratıcı gücümle tekrar bağlantıya geçiyorum. Onunla buluşmak konusunda iç sesimin bana rehberlik etmesine izin veriyorum. Ruhumla bedenim birlikte, birbirlerine ellerini uzatarak bir araya geliyor. Yaratıcı gücümü tekrar ve tekrar hatırlıyorum. Hatırladıkça kendimi yenilemek için hayatımın akışını daha açık ve daha aydınlık görüyorum. Yepyeni kapılar açıyorum. Kendimi yenilemenin yararlı olacağını biliyorum. Seçimin benim seçimim olduğunu biliyorum. Değerli olmayı seçiyorum. Her bir deneyim büyümem için bir fırsat. Yaratıcılığımla ve içsel güzelliğimle yeniden bir araya geliyorum. Ve bunu ifade edecek yepyeni bir yaşam şekli oluşturuyorum. Böylece tüm duyularım uyanıyor, canlanıyor. Beni kendim olmaktan alıkoyan tüm enerjileri serbest bırakıyorum.
Böylece hayatın ve kalbimin kapıları bana açılıyor. Kendimi olduğum halimle kabul ettikçe bana hayatın ve kalbimin tüm kapıları açılıyor.